Botu yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Bir sene önce de bir video çekmiştim. Ondan sonra bayağı bir geliştirmeler yaptım. İlk önce bottan başlarsak 3.30 boyunda 1.70 genişliğinde PVC bir bot. Alüminyum katlanır tabanlı bir bot. Omurgası da var. 3 bölümden oluşuyor. Yani biri patlasa da öbürleri sizi suyun üstünde tutabilir. Omurgası da şişiriliyor. Altının V şeklinde olmasını sağlıyor. Bu botun bir özelliği biraz daha geniş olmasıydı diğer botlara göre. İçi onun için bayağı bir geniş. Geniş olduğu için de balık tutarken daha dengeli olmasını sağlayacak. Bu botun içinde ben geceliğin yattım da bivak yaptım. Aslında şöyle de planlarım var. Buradan çadır poli bir tane yuvarlak. Buradan da bir tane çadır poli. Çadır kumaşları var. İyi çadırların kumaşları. Tünel gibi böyle bir çadır yaptırmayı da düşündüm bir ara. Ama o işe bulaşamadık. Burada çekme mapaları var karşılıklı 2 tane. Bir tane de ortada var. Sağlam bunlar, bayağı sağlam. Bu botun bir sıkıntısı. Yazın tutamaklar aşırı yumuşuyorlar. Yumuşak olunca kışın mesela bu küreği buraya geçirmek bayağı bir zor oluyor. Acayip bir sertleşiyor soğuk havalarda. Yazın da aşırı yumuşuyor. Tık diye kendisi geçiyor. Bu tutamakta da aynısı. Kumsaldan yukarı doğru tekerleklerin üzerinde yukarı doğru çekmeye çalışırken bu plastik kısmından, yapıştırılma kısmından değil plastik kısmından koptu. Ben onu yeniden yapıştırarak kullanıyorum. Bir daha da ayrılmadı. Yapıştırıcı konusuna da gelirsek burada bir yapıştırıcı kullanıyorum. Ben bayrak direğinin parçasını, aparatını da bota yapıştırdım. Sabit yaptım. Botun yine tekerleklerinden bahsedeyim ben. Bu tekerlekler tamamen kendi tasarımım. Bunu ben bir tıkla elime alabiliyorum. Bir tıkla da takabiliyorum yerine. Pratik bir şey oldu. Bir senedir kullanıyorum. Kamış tutucuları bir mahallenizdeki hırdavatçıdan, nalburdan alabileceğiniz su borusu bunlar. Plastik pimaş su boruları. Çok uygun fiyata alınıyor. Zaten hazır bağlantı parçaları da var. Vidayla bunu ahşapa bağladım. Vidaların girdiği yere de isterseniz Dyson sürersiniz. Su emer mi oradan endişesi olan arkadaşlar güzelce Dyson'larlarsa hiçbir sorun da olmaz. Bunlardan da ben çok memnunum. Motora gelirsek 6 beygir motor kullanıyorum ben. Ve buna niye 6 beygir? Onu söyleyeyim ilk önce. Küçük bir motor. Çoğu kişi küçük gelmiyor mu? Bunu büyütsene diyorlar. Ama benim için bu botu kullanırken en önemli konu tek başıma başa çıkabileceğim bir ağırlıkta olması. Bir adaya gittim. İşte kumsala çıkartacağım. Çadır kuracağım orada. Çekerek tekerleklerin üstünde çadırın yanına yukarıya çıkarabiliyor olmam lazım bunu. Ya da balığa gittiğimde tek başıma böyle düzgün rampası olmayan yerlerden indirip çıkarabilmem lazım. Önceden 3.5 beygir kullandım. 3.5 beygirden farkı bunun hem dahili deposu var hem de harici depo takılabiliyor buna. Bu motorda bir de performans artışı, böyle short videolarım var benim, kısa kısa bilgiler verdiğim. Orada performans artışı ile ilgili bir short videom var. Bu motoru biraz yükselttik, az bir şey. Onun detayına girmeyeyim şimdi. Sonra bu motorun da kullanımında hızlı giderken işte vibrasyonda falan buradaki sıkma kollarının gevşememesi için böyle bir hem hırsızlığa karşı bir kilit hem de cıvataların, kolların sökülmesini, kendi kendine gevşeyip motorun düşmesini önlüyor bu. Burada söyleyeceğim başka bir konu da şu: ipi çok sık ayrı taşırsanız, böyle üzerinde taşımazsanız unutuyorsunuz. Bu olmadan da motor çalışmıyor. Yedeğini motorun içine bir yere, hortumun üstüne ben iple bağladım, sardım. Yani bunu unutsanız bile motorun içinde yedek parçası duruyor. Gerçi bu plaka gibi arkasına ip dolayarak gibi bir şeylerle de araya bir şey sıkıştırarak da geçici düşmeyecek şekilde yani çalıştırma şansınız var. Onlar zihni sinir projeler. 3.5 beygire göre bunun avantajları, bunların sığ su ayarları var. 1, 2, böyle sığ suda da kullanabiliyorsunuz. 3.5 beygirde yok o. Bir de bunda 3.5 beygirlere göre geri vites var. Geri vites de önemli. 3.5 beygirlerde geri gitmek için motoru 180 derece döndürmeniz gerekiyor. O bana çok kullanışlı gelmedi. Hep sorun oluyordu. Bunda geri vitesi de var en azından. Onun için 6 beygir. İleride belki düzgün rampalarımız olursa botu indirecek, etrafta avlandığımız yerlerde, Ege'de bol bol var. Akdeniz'de bol bol var. Yani gittim yazın, botumu da götürdüm oralara. Yani oralarda sıkıntı yaşamadım. Göcek koylarını gezdik. Sarsalı koyundan indirdik. İşte Sarıgerme'den indirdik. Derenin içine beton rampa, kamping alanından. Yani oralarda sıkıntı yok. O zaman motorunuzu da büyütürsünüz. Tekne gibi botu büsbütün
Zaten o zaman büsbütün tekneye döner iş. Yani daha fiber tabanlı bota geçersiniz. Daha ağırlaştırabilirsiniz yani sistemi. Konsollu yaparsınız falan filan. O zaman zaten elle kumsala çekme ihtimaliniz sıfıra yakın olur. Yani illaki rampa aramanız lazım. Ben öyle değilim. Ben rampasız olan yerlerde kullanılacağım. Şimdi römorku anlatayım ben size. Römork normal standart tekne römorku 4,5 metre civarındaki teknelere uygun bir römork. Bunda ufak değişiklik yaptık. Boydan boya yastık yaptırdık. Tekerlekleri kaldırdık. Bot ikisinin üstünde havada. Omurgası altındaki ruloları, omurga ruloları duruyor zaten bunun ama kullanılmıyor. Bot onlara temas etmiyor. Motorumuz hafif olduğu için zaten pek bir sıkıntı yok. Yani bu motoru hiçbir zorladığı falan yok. Zorlar diye düşünüyordum ben yapıştırma yerlerine ama öyle bir sıkıntı yok. Çok hafif yani motor. 20 küsür kiloluk motor. Bir kişi ortalama en hafif insan 70 kilo, 100 kilo arası değişiyor. 20 küsür kilo nedir yani ona çerez gelir. Şuralara dayamalar yapacağım. Parçaları da hazır bunun. Buradan boru gelecek ve şuraya da 45 derecelik ya tekerlekli ya da yastıklı iki tarafa dayama yaparsanız yüklerken merkezleyerek gider, dört dörtlük olur. Yani o iş yarım kaldı. Bunları yaptıklarında böyle dönüyorlardı. Civataları düştü bunların Göcek koylarının orada Sarsalı koyunda. Biraz botu indirdikten sonra römorku yukarı otoparka giderken taşlık yerlerden gidiyordu. Zangır zangır zıplarken bunların somunları çözüldü. Düştüler. Darma duman oldu resmen bu yastıklar. Dalaman'da sanayi sitesinde gittik, civata aradık falan bulduk. Normal metrik de değilmiş bunlar, ahşap civataları. Yani fiberlisi de yokmuş onların. Fiberli somun kullanın yani bu römorkun üzerinde her yerinde gevşemesin diye sarsıntılardan. Römorklarda kullanılan sinyaller çok kaliteli olmuyor ve suya girdiği zaman bunlar su alıyorlar. Benimki de öyle oldu. Gösteririm bunları. Ben bol bol Dyson'layıp her yerini Dyson'a gömdüm bunların. Suya da zaten sokmuyorum ben. Bir iki kere eski sinyalleri sokmuştuk. O da zaten hemen bozuldu anında yani. Bir kere belki yani girmede bozuldu. Böyle bir şey yaptık. Benzin deposunu arabanın içinde taşıyordum. Koku yapıyor yani benzin. Buna bir tane çerçeve yaptırdık profilden. Çok güzel oldu. Bu çıkabiliyor. Yerinden kalkabiliyor. Demek için buradan bağlantı yapmayı falan da düşündüm ama gerek yok yani ona şimdilik. Ağırlık olarak içine benzin deposu 12 litre alıyor. Akü kutusu falan var. Yedek benzin bidonu var. O da 6 litre alıyor. Şimdi onlar bomboşken içinde hiç benzin yok ikisinin de. Akü kutusu var. İşte bir iki ip var. Çapa ipi falan. Onlarla beraber toplam şu yani toplam bunun ağırlığı değil. Önemli olan bu kapline çeki demirin arabanın arkasına kaplin girdiği zaman çeki demirine dikey yük olarak ne kadar ağırlık vereceği. Bu önemli bir konu. Yatay yükü zaten arabanın gücü belirliyor. Dikey yükte de çeki demirinin üzerinde bir değerler var. Kaplinde de var. O çeki demirinin etiketine baktığım zaman bir S değeri var orada. S değeri 90 kilo yazıyor bizim çeki demirinde. Kaplin'de de burada 75 kilo yazıyor. Yani ortalama buna 80 kilo falan denilebilir kabataslak. Ben tarttım bunu. Nasıl tarttım diyorsunuz? Bu tekerleğin altına evde banyoda kullandığımız terazi baskülü altına düz bir zemine olduğuna emin 4 ayağının altına bir tahta koyabilirsiniz. O baskülü koydum. Onun üzerine çıkarttım. Tarttığımda tam 49 kilo. Kapline dikey yük olarak 49 kilo basıyor. Bence çok ideal gibi gözüküyor. Şimdi biraz da benzin eklediğiniz zaman 10 kilo oraya da 15 kilo daha eklediğiniz zaman 50-65 kilo yapar. Yani bizim 90 kiloya 80 kiloya bayağı daha var gibi gözüküyor. Şu an hiçbir sorunumuz yok gibi. Yüklerken de ona göre dikkat ederek yüklenir. Daha ağır şeyler yüklerseniz o zaman bu karavancılar için de geçerli. Büyük tekne çekenler için de geçerli. Bunu yapmayanlar da ona dikkat etmesi gerekiyor. Daha pratik tartılar da var. Karavancıların kullandığı böyle boru şeklinde direkt kaplinin altına koyuyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz. Yani karavandaki yük değişikliklerini yaptıktan sonra hemen teraziyle bakıyorsunuz. Ona göre yük dağılımını falan değiştirebilirsiniz. Havalandırma falan da yapmak gerekebilir bir yerine. Benzin doluyken bu siyah
Güneşin altında bırakırsınız aşırı ısınabilir. Bu güzel bir şey oldu. Konstrüksiyonu yapan Metin Küçükemirler abime çok teşekkür ederim. Kendi teknesi de var Kerpe'de. 4/4'lük yaptı. Yani bundan daha ötesi olmaz diyorum. Bu kutuya göre muhteşem bir şekilde jüp diye oturuyor. Böyle bir kasa. Yüklüyken kaldırdım bir de. Böyle yatay ileri geri çıkmasına zıplasa bile imkan yok. Ama gene huzursuz olan arkadaş bağlayabilirler. Burnunda da içinde su var. Bu da hurdacılardan alınabiliyor ama temiz. Arada bir denizden gelince motoru bunun içine sokuyorum. Römorku yanaştırıp çalıştırıyorum. İşte soğutma sistemini temizlemek için kullanıyoruz onu da. Bir de botun gece görünüşünü inceleyelim. 7 metrenin altı ve 7 deniz mili hızının üstündeki teknelerde göstermek zorunludur. Yani bizimki de aşağı yukarı 7 deniz milini geçiyor. 10 küsür deniz mili yapıyor, 20-25 kilometre falanız. Onun için burada seyir fenerlerini göstermek yasal olarak zorunlu olabilir. Seyir fenerlerinde iskele ve sancak ışıkları çok önemli. Yol alırken bunların gösterilmesi gerekiyor. Bir de motorla hareket halinde olan, motorla yürütülen teknelerde bir tane 360 dereceden de görünebilen ve bu iskele sancak fenerlerinin de en az 1 metre üstünde olması gereken ve 360 dereceden gözüken bir tane fener göstermesi gerekiyor. İskele sancak fenerlerini tamamlayan arkada bir de pupa feneri olması gerekiyor. O yok bizde. Bu aslında demir feneri diye de geçiyor. Yani durup çapa attığınız zaman, bir koyda geceyi geçireceğiniz zaman iskele ve sancak fenerlerini kapamanız gerekiyor. Onlar sadece hareket halinde kullanılıyor. Ama demir feneri demir attığınız zaman sürekli göstermeniz gerekiyor. Kullandığım bazı güvenlik ekipmanları var. Bunların içinde bayağı bir malzeme var. Telefon kılıfı. Bir tane emniyet olsun diye baf koymuşum. Turuncu. Görünürlüğü yüksek. İncesinden burada bir dryback var. Bisiklet yağmurluğum benim. Çok ince ve bu kadar paketin içine katlanabiliyor. Bu rüzgar da geçirmiyor. Yedek çalıştırma ipi, takım anahtarları, pense, tornavida, allen anahtarı gibi bir şey. Onlar ne zaman lazım olabilir? Bu çekme ipi koptuğu zaman motorun çalıştırılması için bir prosedür var. Kullanım kılavuzunda detaylı olarak anlatıyor onu. Bu yedek ipini takmanız öyle kolay değil. Bayağı bir parça söküyorsunuz içinde. Depoyu söküyorsunuz, altındaki parçaları söküyorsunuz falan. Üstte bir volan gibi bir şey var. Onun üzerine bu ipe düğüm atarak bir tane o deliğinden geçirip sarıyorsunuz. Çekip çalıştırmanıza yarıyor ama böyle 25 maddelik falan bir prosedür. Ona ayrı bir video yapmak gerekir. Yani yaparken çalıştırmak lazım. Yani bu prosedürü öğrenmek lazım. Ben 3,5 beygirlik motorumda sırf antrenman olsun diye yapmıştım. Ama bunu da sökmedim. Bunun biraz daha fazla sanki sökülen parçası var gibi geldi bana. Bu daha zor olduğu için yani denemek için bir antrenman çalışması yapmadım. Burada ne var? Bir de yedek düdük. Burada çakmağımız var. Çakımız var. Bir kafa lambamız var. Bu böyle akü kutusu olarak satılan bir kutu aldım ben. 14 amper saatlik bir akü var. Bunun içine iletken yani kısa devreye yapmaya sebep olacak metal malzemeleri koymamanız önemli. Buradan büsbütün her şeyi, bütün ışıkları birden kapatabiliyorum. Hem de kullanmadığınız zaman yani bu şeylere 12 volt çakmaklık çıkışlarına falan elektrik vermiyor. Bunu açtıktan sonra da buradan arkadaki ışığı kapatabiliyorum. Burada iskele sancak ışıklarını açıp kapatabiliyorum. Burada bir sigorta paneli var. Her girişte ayrı bir sigorta var. Bir de bu jacklar 12 volt
çakmaklık jacklarının içinde de ayrıyetten sigortalar var. Yani çift sigorta gitmiş oluyor. Bu iskele sancak ışıklarının montajı çok önemli. Teknenin bordasına monte edilebilen, yana doğru ışık veren tipleri, bir de güverteye monte edilen tipleri. Benimkiler güverte tipi olanlardan aldım. Düz duruyor. Yana doğru ışık veriyor. Bu yanlar, yani en iyisi aslında bordoya takılanlar. Neden? Bence. Buradan baktığınız zaman iskele tarafından hiçbir yeşil ışığı görmememiz lazım. O taraftan baktığımız zaman da kırmızıyı görmememiz lazım. Belli bir açıyla, 112,5 derece açıyla ışık veriyor. Karşıdan böyle iki ışığı aynı anda görürseniz eğer, bakıyorsunuz bir yere ve hem yeşil hem kırmızı görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor? O tekne size doğru geliyor demek oluyor. Buradan iki ışığı da görmemeniz gerekiyor. Sadece 360 derece olan ışığı, yeşili de kırmızıyı da görmemeniz gerekiyor. Sonuç olarak en hızlı değil, en konforlu değil, en hafif ve tek başına başa çıkılabilecek bir bot yapmaya çalıştım ben. Her şey demonte edilebiliyor. Sadece motorla bot kalıyor. Onu bile çıkaramazsam, yani çekemezsem, motoru çıkarırım yerinden. Motoru ayrı çadırın yanına götürürüm. Yine hafiflemiş botu çekerim yukarı doğru. Yine mi çıkaramadık? Havasını indiririm, alüminyum parçaları da çıkarırım. Zaten yarısı, botun yarı ağırlığı tabanında bunun. Yaklaşık yarı yarıya yaklaşık. Tabanı da 5 kilo parçalar halinde 25-30 kiloda tabanı yapıyor. Botu ben kucaklayıp götürebiliyordum yani. Başka merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. En hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışırım. Abone olmayı unutmayın. Bir şeyler yapın işte. Bunlar önemli.